Değerli arkadaşlar, Selefilikle ilgili birkaç video çekmiştim. Bu videolarla ilgili de ciddi bazı yorumlar yapıldı. Tabi bu yorumların bir kısmını maalesef onaylayamıyorum. Temel nedeni de Selefiler her zaman olduğu gibi şirk, küfür gibi kavramları çok rahat kullanıyorlar. Bundan ötürü de yani özellikle küfür, şirk, tekfir bağlamında kullanılan yorumları mümkün mertebe onaylamıyorum. Zaman zaman onayladığımda da kısa da olsa cevap vermeye çalışıyorum. Bu Selefilikle ilgili çektiğim videoların en azından izleyiciler tarafından veya yorum yapanlar tarafından hüsnü kabulle karşılandığını gördüm. Zaman zaman Selefiler karşı çıksalar dahi genel olarak baktığım zaman insanların ilgisini çeken videolar olduğunu görüyorum. Bunun temel nedeni de Arap dünyasında 200 yıldır aşağı yukarı bu fikrin bütün mecralarda yaygınlaşmaya başladığını, fakat Türkiye gibi bazı ülkelerde ise yeni yeni bu tarz fikirlerin neşu neva bulduğunu söyleyebiliriz. Bu da şunu gösteriyor, demek ki gençler arasında, zaman zaman ilahiyatçılar arasında, yani öğrenciler bazında söylüyorum, ilahiyat öğrencileri arasında bu selefilik düşüncesinin de mevcut olduğunu görüyorum. Bazen birinci, ikinci sınıfta dahi, yani henüz hakikaten İslami ilimlere dair hiçbir bilgisi olmayan veya çok sınırlı olan insanların da kelamın veya dinin akaid meselesiyle ilgili, yani daha temel esaslarıyla ilgili rahatlıkla milleti tekfir veya millete müşrik dediğini görebiliyorum. Maalesef bu düşünce Müslümanlar arasında, gençler arasında yaygınlaştığı için, zaman zaman da bu minvalde bana sorular geldiği için Selefilerle ilgili veya genel olarak Selefilikle ilgili 3 veya 4 video çektim. Fakat bu videolarda dağınık olarak ele aldığım bazı meseleler var. Yani bazı videolarda işte demokrasi, saltanat ve benzeri konuları ele alırken, bazı videolarda doğrudan tağut veya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmen şeklindeki ayetin tefsiri bağlamında ele aldığım bazı meseleler var. Ama bu videoların tamamında vurgulamak istediğim husus teknik, yani metodolojik usul bağlamında. Yani nasıl yaklaşmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? Bir iddiamız var ise bu iddiamızın hakikaten diyetini, bedelini ödemiş miyiz? Yoksa gelişi güzel bu cümleleri kullanıp akabinde de Allah'a teslim olalım, bu konularda çok akıl yürütmeyelim şeklinde topu mu taca atıyoruz? Yani bütün bunlarla ilgili bazı videolar çektim. Fakat bugün Selefilik düşüncesini genel olarak tanımladıktan sonra temel bazı sorular belirledim. Bunun temel nedeni de önceki videolarımı büyük oranda irticalen, yani önüme bir video düşüyor veya bir soru geliyor. Ben de şahsım kendi başıma müritlerimiz olmadığı için veya cemaatimiz olmadığı için kendim kamerayı açıyorum. Kameranın karşısında mümkün mertebe dilim döndükçe bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bugün de tabii ki yine aynı yöntemle, doğrusu dün bu anlamda bir video çekmiştim ama yine acemiliğime denk geldi. Videonun hem ses hem görüntü anlamında bazı sıkıntılar vardı. Dediğim gibi kendim yapıyorum. Bu alanda da uzman olduğum söylenmez. Yavaş yavaş öğreniyorum. Zaten ilk videodan son videoya kadar genel olarak bir baktığınız zaman bu gelişimi, değişimi görebilirsiniz. Şimdi yapılan yorumlarda zaman zaman sanki ben tarikatçıymışım veya bir cemaate mensupmuşum şeklinde bazı yorumlar var. Ya çok kendinizi yormayın, ben o sorularınıza doğrudan cevap vereyim. Bir tarikata mensup değilim veya herhangi bir cemaate mensup değilim. Öyle bir düşüncem yok. Zaten aşağı yukarı şeklime, şemailime bakarsanız öyle biri olmadığımı da görürsünüz. Ya bendeniz 10 yıl kadar medrese eğitimi görmüş. Sonrasında yine hadis eğitimiyle ilgili 4 yıla yakın eğitim görmüş. Yani hem medreseden icazetli hem hadis alanında icazetli biriyim. Sonradan üniversiteye intisap etmiş. Artık yani profesyonel olarak akademisyen olan, kendi düşüncelerini, fikirlerini paylaşan, bu anlamda insanlara faydalı olmaya çalışan biriyim. Yani ne müritlerim var, ne cemaatim var. Bireysel olarak sadece benim. Hatalarımla, sevabımla karşınızda sadece bir birey olarak duruyorum.
Tabii konuya girmeden önce Şafi'den aktaracağım bir cümle önem arz ediyor. Şafi'nin bu cümlesini ben kendi ilim dünyamda, düşüncemde bir prensip olarak da kabul ediyorum. Şafi şu ifadeyi kullanır, der ki benim ulaştığım sonuçların tamamı bana göre doğru ama hasmıma göre yanlış olan iddialardır. Yani ben bunlara doğru desem dahi bunlar yanlış ihtimali olan doğrulardır. Hasmımın ulaştığı sonuçlar veya muhalifimin ulaştığı sonuçlar ise bana göre yanlış, ona göre doğru. Yani doğru olma ihtimali olan yanlışlardır. Yani ben onlara yanlış diyorum ama onların doğru olma ihtimali de vardır. Şafi'nin bu cümlesi hakikaten münazaralarda, cedelle, dikkatli şekilde düşünülmesi gereken bir prensip olduğunu söyleyebilirim. Zira biz kanaatimizi ortaya koyabiliriz, bir konuyu tartışabiliriz ama mutlak doğrunun bu olduğunu dediğimiz andan itibaren ilmi olmanın ötesinde artık hamasi duygularla konuya baktığımız anlamına gelir. Ben dolayısıyla bir fert, bir birey olarak bu meseleleri ele alacağım. Fakat unutulmamalı ki burada ele aldığım meselelerin tamamı benim şahsi kanaatimi yansıtıyor. Yani benim subjektif yorumlarım. Asla ayet okuyarak veya hadis okuyarak ahkam kesmeyeceğim. Elbette ayetlere veya hadislere atıfta bulunacağım ama şunun farkındayım. Ortada ayetler veya hadisler var ama biz Allah'ın muradını, Hazreti Peygamber'in muradını net ve kesin şekilde hakikaten bilemeyiz. Elbette sınırlı zamanlarda, sınırlı dönemlerde, sınırlı ifadelerde bulabiliriz. Bunlar da özellikle üzerinde icma sağlanan sünnetler, icma sağlanan hususlar olabilir. Fakat icma sağlanan hususların da nadir olduğu, yani Kur'an ve sünnette büyük oranda Kur'an'ın subutu kat'i olsa dahi, yani kaynağına aidiyeti kesin olsa dahi, bu anlamda mütevatir olsa dahi Kur'an'ın delaletinin büyük oranda zanni olduğu, bunu dil açısından, yani dil açısından baktığımız zaman zanni olduğunu ifade edebiliriz. Tabi buna dair pek çok video çektim. Sünnetle ilgili de videolar çektim. Onlara bakılabilir. Yani hadisler Kur'an ayetine göre delaleti anlamında biraz daha güçlü olsalar dahi, yani somut olaylardan, vakalardan hareket etmiş olsalar dahi, ama hadislerin de hem subutunda hem delaletinde zannilik olduğunu ifade edelim. Yani biz Allah şöyle dedi, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu dediğimiz zaman unutmayalım ki biz ilgili ayet veya hadislerden anladığımız şeyi ifade ediyoruz. Yoksa doğrudan Allah'ın muradının o ayetten ne olduğu, o hadisten ne olduğu kesin olmayabilir. Bundan dolayı geçmişten günümüze ister selef deyin, ister halef deyin fark etmez. Alimlerimiz ayet veya hadislerin yorumlarında genelde ihtilaf etmişlerdir. Farklı yorumlar yapmışlardır. Bunların temel nedeni ayet ve hadislerde mevcut olan zanni bilgidir. Şimdi bugünkü videomda daha önceki videolardan farklı olarak belli sorular bağlamında hem selefilik düşüncesini ortaya koymaya çalışacağım. Hem hangi noktalarda Eş'ariler ve Maturidiler, yani gelenekte aslında selefilere ehli sünnet de denir ama büyük oranda Eş'ariler kastedilirdi. Maalesef modern dönemde özellikle selefiler ehli sünnet derken sadece kendileri gibi düşünenleri kastediyorlar. Halbuki gelenekte selef düşüncesine de, Eş'ariliğe de, Maturidiliğe de ehl-i sünnet tabiri kullanılıyordu. Tabi bu ehl-i sünnet tabirini bir kılıç gibi kullanılması taraftarı değilim. Yani sadece bir grubu ifade etmek için bu ifadeyi, bu kavramı kullandım. Yoksa Mutezile'de, Eş'ari'de, Maturidi'de hepsinin bizim katımızda bir değer olduğu, bizim selefimiz olduğu, bu anlamda hepsinin değerli ekoller olduğunu ifade etmeliyim. Şimdi sorulara bakacak olursak aşağı yukarı 20 civarında soru var. Sorular bağlamında bu meselelerin ele alınmasının çok daha doğru, hakikate götürme adına da çok daha kolaylaştırıcı olduğunu düşündüğüm için bugün belli sorular soracağım. Selefilerin genel olarak nasıl konuya baktığını veya selefin nasıl baktığını, ardından da kelamcıların veya kendi şahsi kanaatim varsa ona da temas ederek konuyu ortaya koymaya çalışacağım. Birinci soru,
Allah'ın sıfatları ile ilgili ayetler tevil edilir mi? Öncelikle şunu ifade edeyim. Ayet veya hadislerde tevil kaçınılmazdır. Tevil bir dilin temel özelliğidir. Yani bütün dillerde tevil olduğu için Kur'an ve hadislerde Arapça, yani Arap diliyle varit olan metinler olduğu için bunlarda da mecaz, tevil, bu tarz şeyler kaçınılmazdır. Çünkü Allah bizim kendi aramızda konuştuğumuz gibi bize hitap ediyor. Ya bu önemli bir ayrıntı. Allah zaman zaman mesela bazı ifadeler kullanır. Peşinden kelamcılar, selefler tartışırlar. Ya bu ifade Allah için kullanılır mı? İleride belki buna detaylı temas edeceğim ama öncelikle ifade edeyim. Yani Allah bizi dikkate alarak, bizim düşüncemizi dikkate alarak bize hitap etmekte. Bizim kendi aramızda konuştuğumuz veya o günkü insanların konuştuğu Arapça diliyle insanlığa hitap etmektedir. Dolayısıyla tevil kaçınılmaz. Tabii ki selef döneminde tevile alimler biraz daha mesafeliydiler. Yani büyük oranda kelami tartışmalardan kaçınmak istiyorlardı. Çünkü kelami tartışmaları bir anlamda bidat gördükleri için sahabe döneminde veya Hazreti Peygamber'in bu meseleleri pek tartışmadığını düşündükleri için bu konulara pek girmeden teslim olarak Allah'ın celaline layık şekilde, yani bu veya Allah bu ayetlerden, bu hadislerden neyi kastettiğini o daha iyi bilir diyerek konuyu kapatmaya çalışıyorlardı. Münazaralardan da mümkün mertebe kaçınıyorlardı. Fakat selef döneminden sonra, yani ilk 3 asrı bıraktığımız zaman sonrasında özellikle kelamcıların daha ön plana çıktığı döneme baktığımız zaman kelamcıların, özellikle Eş'ari'nin, Maturidi'nin, daha öncesinde Mutezile'nin tevile, mecaza çok daha yoğun şekilde başvurduğunu ifade edebiliriz. Şimdi insanların tevile başvurması yanlış bir şey değil. Tevil büyük oranda insanların gelişmişlik düzeyini de gösterir. Yani bir metni ne kadar farklı yorumlayabilirseniz, ne kadar farklı şekilde değerlendirmelerde bulunabilirseniz o kadar gelişmiş olduğunu, ilmi anlamda, akademik anlamda, düşünce anlamında gelişmiş olduğunuzu gösterir. Yoksa ayetleri veya hadisleri okuyarak susmanın pek bir anlam ifade etmeyeceğini, yani medeniyet anlamında bu kadarının yeterli olamayacağını ifade etmemiz gerekir. Burada tabii ki teville ilgili tevile mesafeli olanlar da var. Yani zaman zaman İbn Arabi'de, İbn Rüşd'de, zaman zaman İbn Teymiye'de, yani sonraki Halep dönemini kastediyorum. Tevile mesafeli olanlar var ama bu insanların büyük çoğunluğu tevili daha olumsuz bağlamda ele alırlar. Yani İbn Teymiye'de de vardır. Bu mesela mecaz ve tevil gibi kavramlara olumsuz bir anlam yüklerseniz sıkıntı çıkabilir. Ama yoksa bir dilde tevilin kaçınılmaz olduğu, tevilin bir anlamda gelişmişlik düzeyini gösterdiğini ifade etmemiz gerekir. Tabi buradaki temel tartışma şu, yani sıfatlarla ilgili konularda selefte olduğu gibi bu konularda hiç konuşmayalım, yorum yapmayalım. Naslarda yer alan bilgileri olduğu gibi Tanrı için kullanıp susalım mı? Yoksa bu metin bize nazil olmuş, bizim dilimizle gelmiş. Biz anlayalım diye bu metinler geldi. Dolayısıyla biz aklımızı kullanarak en azından bunların literal anlamı, yani bizim yed denince cevarih anlamında, bir uzuv anlamında bunun Tanrı için kullanılamayacağı için bunları tevil mi edelim? Aslında hem selef hem halef ittifak ettikleri bir konu var. Bunların ortak paydası Allah'ın haberi sıfat olarak kendisi için kullandığı bu ifadeler bizim dünyevi olarak, insanlar olarak anladığımız anlamda Tanrı'ya, yani Allah'a nispet edilmesi caiz değil. Onun için selef veya selefiler, İbn Teymiye gibi alimler Allah'ın celaline layık keyfiyetini de bilmiyoruz derler. Yani aslında bu cümleleri kullandıkları zaman bu ifadeleri bir anlamda anlamını ortaya koyarak bir şey demiyorlar. Bizim anladığımız anlamda bu anlamlara gelmiyor. Fakat Allah'ın celaline layık keyfiyetini bilmediğimiz birer sıfat veya haberlerdir diyorlar. Yani günün sonunda baktığımız zaman selefilerin veya selefin bu ayetlere bir anlam vermediğini söyleyebiliriz. Yani mesela istiva malumdur. Evet, lügat anlamında, sözlük anlamıyla istivanın ne olduğunu biliyoruz.
Fakat Tanrı'ya bu nispeti, bu eylemi nasıl nispet edeceğiz? Burası problemli. Onun için keyfiyet nedir derler? Meçhul derler. Yani tevil selefin de halefin de yaptığı oran olarak farklı olabilir. Selefin daha sınırlı şekilde tevile başvurduğu, halefin ise, kelamcıların ise daha fazla başvurduğunu ifade etmemiz yerinde olacaktır. Zaten son münazarada da selefiliği temsil eden kişi de mesela muhkem ve müteşabih diyerek ben bu ayetleri muhkem kabul ediyorum, tevil etmeyeceğim ama şunları müteşabih kabul ediyorum, bunları ise tevil edeceğim diyor. Fakat seleflerin yaptığı bir hata, kendi düşüncelerine uygun olmayan tevillere rahatlıkla bu batıl tevildir. Bir tevilin batıl olup olmadığını selefi düşünce tespit edemez. Bu dille ilgili bir mesele. Eğer dil açısından bu teviller mümkünse bunların sahih olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ama dil açısından bu teviller mümkün değilse elbette söylememiz gerekir. Yani dil açısından mümkün olan bütün teviller dil açısından mümkün olan bütün teviller sahihtir ama dil açısından pek imkan dahilinde olmayan tevillerin batıl olduğunu ifade edebiliriz. Fakat kelamcılar ve selef veya selefiler arasında cereyan eden bu tartışmalara baktığımız zaman buradaki tevillerin sahih olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü bunlar genelde büyük dilciler, büyük teologlar, kelamcılar, Arapçayı çok iyi bilen insanlar. Dolayısıyla bunu bir zorlama tevil olarak değil de bunu dilin en azından imkanları dahilinde mümkün olan bir tevil olarak ele almak daha uygundur. Tabi seleflerin genel yaklaşımı kendi düşüncelerine uygun olmayan her şeye hararetli şekilde saldırırlar. En azından bu anlamda onların otorite olmadığı, onların düşüncelerine uygun olmayan yorumların dil açısından da işte tevil bağlamında batıl olduğunu iddia etmeleri doğru değildir. İkinci soru, Allah'a cihet nispet edilebilir mi? Bu cihet meselesi ayet veya hadislerde doğrudan çok yer almaz ama dolaylı şekilde yer alan bir konu. Özellikle cariye ile ilgili hadiste bunu görüyoruz. Yani cariyenin parmağıyla, eliyle işte semaya işaret ederek Tanrı'yı ifade etmesi, Tanrı'nın varlığını veya nerede oluşunu ifade etmesi şeklinde bir rivayet veya bir hadis var. Şimdi buradan hareketle Allah'a cihet nispet edilebilir mi? Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Cihet dediğimiz bizim anladığımız anlamda bizim yapacağımız cihet tahayyüz ifade eder. Yani siz ya ben bir şey işaret edeceğim ama onun o yönde olduğunu düşünmüyorum diyorsanız burada bir problem var. Yani burada direkt Allah'ın celaline layık bir cihet diyemezsiniz. Ciheti, o işareti yapan biz olduğumuz için ya biz bir yöne işaret ediyoruz. İşaret ettikten sonra yani orada olduğunu ifade ediyoruz. Eğer burada bir mecaz veya tevil yok ise. Yani bir tarafa işaret ettiğimiz zaman o tarafta o şeyin olduğunu ifade etmiş. O akli olarak bu bir zorunluluktur. Fakat Selefiler bu hadisten hareketle Tanrı'ya cihet nispet edilebilir derler. Unutmayalım ki bu hadis veya bu rivayet haberi vahittir. Bunun Hazreti Peygamber'e aidiyeti zannidir. Haberi vahitler zanni bilgi ifade eder. Zanni bilgi ifade eden bir rivayet veya bir hadisten hareketle siz akide veya akaid tespit ederseniz usul bağlamında tutarsız davranmış olursunuz. Yani haberi vahitten hareketle bir akide, bir dinin esası tespit edilemez. Dolayısıyla bu hadisten hareketle ya hadis sahihtir, ya hadis sahihtir. Şimdi bu hadisin sıhhatiyle ilgili daha önce pek çok video çektim de bakabilirsiniz. Sünnetin en azından İslam hukukundaki yeriyle ilgili. Hadisin sıhhati kişiye göre değişen bir şey. Yani Buhari'ye göre sahih olan bir hadis Müslim'e göre sahih olmayabilir. Buhari veya Müslim'in sıhhat şartları farklıdır. Mesela bir örnek üzerinden verelim. Mu'an'an olan bir hadis muttasıl mı kabul edilecek, edilmeyecek mi? İttisal biliyorsunuz sahih hadisin temel kriterlerinden biridir. Ne diyoruz? Adalet, zapt, ittisal, illet olmaması, şaz olmaması diyoruz. Yani tabii sadece şartlar bunlar değil ama yaygın olarak hadisçilerin dile getirdiği bu şartlar. Şimdi muanan hadisi muttasıl kabul edecek miyiz? Buhari burada lika şartını ararken Müslim muhasarat şartını arar.
Yani ikisi aynı dönemde yaşamışsa ben bu hadise muttasıl derim der Müslim. Buhari der ki muhasarat yeterli değildir. Ben doğrudan karşılaşıp karşılaşmadıklarına bakarım. Yani buradan hareketle Müslüm'ün sahih dediği bir hadise Buhari sahih demeyebilir. Veya Buhari'nin rivayetlerini sıka kabul edip rivayetlerini aldığı ravilerle Müslüm'ün ravileri farklıdır. Ya bu tamamen içtihadi bir mesele. Bununla ilgili mustakil bir makalem de var. İlgili olanlar o makaleyi okuyabilirler. Yani hadisin sıhhati fıkıh ilmi açısından yeterli midir? Bu bağlamda ele almıştım. Yararlı bazı bilgiler içeriyor. Şimdi dolayısıyla hadisin sıhhati başta olmak üzere bütün bunlar zanni olduğu için zaten baştan haberi vahid olduğu için yani hükme delaleti, anlama delaleti, kaynağına aidiyeti, zanni bilgi, kat'i bilgi ifade etmediği için buradan hareketle baktığım zaman bir rivayetten, bu hadisten veya harekette Allah'a cihet nispet etmek ne usul açısından ne hadis ilmi açısından bakarsanız da çünkü bir akide meselesi olduğu için doğru ve tutarlı olmadığını ifade edebiliriz. Şimdi bu cihetle ilgili yine irtibatlı başka bir konuya temas etmek istiyorum. Şimdi tabii ki cihet derken eskiden dünyanın düz olduğu düşünülürdü. Cihet derken semanın da yukarı olduğu tahayyül edilirdi. Öyle farz edilirdi. Şimdi artık günümüzde kesin bilimsel olarak elimizdeki verilerden hareketle dünyanın yuvarlak olduğunu görüyoruz. Şimdi dünyanın yuvarlak olduğunu düşünelim. Yuvarlak derken düz bir araziden, düz bir yerden bahsetmiyoruz. Yani bu yuvarlak olan arazinin her tarafında, her noktasında insanlar olabilir diyelim. Şimdi her noktasında insanlar var. Şimdi bu yukarıdan semaya işaret ettiğiniz zaman yukarıya işaret etmiş olursunuz. Yan taraftan işaret ederseniz yan tarafa. Altta bulunuyorsanız yani yer kürenin en azından böyle tuttuğumuz zaman bize göre alt kısım dediğimiz kısımda bulunanlar ise sema derken aşağı doğru işaret edeceklerdir. Yani aslında ciheti kabul etseniz dahi Selefilerle ilgili bu ifadeyi kullanıyorum. Dünyanın yuvarlak olduğunu düşündüğünüz zaman yani her tarafa işaret etmiş oluyorsunuz. Yani sizin anladığınız anlamda yer küre düz, üzerinde sema var. Böyle bir düşünce, böyle bir fikir en azından bilimsel olarak doğru olmadığı için, hakikat payı olmadığı için bunu doğru kabul etmeniz pek imkan dahilinde değildir. Yuvarlak olduğuna göre her tarafa işaret etmiş oluyorsunuz. Yani dünyanın dışında, yani toprağın dışında her tarafa işaret etmiş oluyorsunuz. Bu durumda da yani evrenin tamamını kuşatan bir anlamda her tarafında olan, her tarafını kuşatan bir tanrıyı ifade etmiş veya kabul etmiş olursunuz diye. Şimdi üçüncü soru olarak selef kutsal mıdır? Seleflerin en temel düşüncelerinden biri dini ilk 3 karna veya ilk 3 asra inhisar ederek dini düşünceyi, akideyi bir anlamda onların merkezi alarak bütün dini düşüncede selef ne demiştir? Buna dair hareket ediyorlar. Doğrusu selefin tamamını da dikkate almıyorlar. Bir önceki videomda da tağutla ilgili veya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerle ilgili ayeti tefsir ederken en azından selefin çoğunu dikkate almadıklarını, bir kısmını dikkate alıp onun üzerinden yorum değerlendirmeler yaptıklarına işaret etmiştim. Yani orada da seçmeci davranıyorlar. Çünkü selefin bir konuda icma etmesi pek mümkün değil. Çünkü selef dediğimiz zaman işin içine Mutezile de var veya selefin ehli sünnet dediği insanlar da var, hariciler de var, Şia da var, ehli beyte yakın olanlar da var. Daha bidat ehli diyebileceğimiz farklı fırkalar da var. Yani selef dediğiniz zaman aslında selefi kutsallaştırıyorsunuz ama selefin içinde belli bir grubu seçiyorsunuz. Burada da subjektif şekilde davrandığınızı ifade edebiliriz. Selefi kutsallaştırmanın temel nedeni bir hadise dayanıyor. Hayrul kuruni karni, thummellezine yelunahum, thummellezine yelunahum. Bazı rivayetlerde thummellezine yelunahum şeklinde ifadeler var. Yani Hazreti Peygamber'den aktarılan bu rivayette en hayırlı karım benimdir, benim asrım veya benim dönemim. Sonra ikinci dönem, ondan sonra üçüncü dönem, bazılarında da dördüncü dönem şeklinde ifadeler var. Yani 3 karın veya 4 karın çok fark etmez. İster asır anlamında alın, ister 40-50 yıl gibi
genel nesil anlamında alın. Çok önemli değil. Hadi biz kabaca 3 asır diyelim. Yani 300 yani 300 yıl olarak bunu ele alalım diyelim. Bu 3 asırda yaşayanların kutsal olduğuna delalet eder mi bu hadis? Ya bu hadisin bağlamını pek bilmiyoruz. Genelde hadisleri, rivayetleri taktik usulüyle çok kullanırız. Bağlamını bilmiyoruz ama muhtemelen Hazreti Peygamber bu ifadeyi bizim de günlük hayatımızda ya bugün iyi günlerimiz yarın daha kötü olacak, ertesi gün daha kötü olacak şeklinde bir ifade. Çünkü bu ifadenin literal anlamına bakarsanız yani hepsine aşağı yukarı hayırlı diyor. O zaman siz haricileri, mutezileyi, diğer bidat ehli kabul ettiğiniz diğer fırkaları nasıl değerlendireceksiniz? Hangisinin %100 hakikat üzere olduğunu söyleyebilirsiniz? Yani çünkü bu tartışmalar, kelami tartışmaların pek çoğu Hicri 1. asrın sonu ve 2. asırda ortaya çıkmış. Sahabe döneminde bu tartışmaların çoğu mevcut değildi. Bunu öncelikle ifade etmemiz gerekir. Dördüncü soru, İbn-i Teymiye'nin hakikat mecaz ayrımıyla kelamcıların veya dilcilerin yaptığı ayrım aynı şey midir? Bunu kısaca şöyle ifade edeyim. Yaygın olarak dilciler, kelamcılar hakikat mecaz derken şunu kastederler. Yani birincil anlamı. Mesela yet dediğimiz kelimenin birincil anlamı şudur. Yani insanın bir uzvu olan eldir. Bu birincil anlam yani hakiki anlamdır. Bunun dışındaki diğer anlamlarını mecaz kabul ederler. Şimdi böyle olduğu için birincil yani bu birincil anlam olan bu eli de Allah'a nispet edemeyecekleri için buradan mecaz vardır, tevil vardır ve benzeri şeyler vardır derler. İbn Teymiye'nin bakışı biraz farklı. Tabi İbn Teymiye de bu düşüncelerini temellendirirken kendisinden önce bazı usulcülerden veya bazı alimlerden istifade ederek oluşturuyor. İbn Teymiye diyor ki hakikat kişiye, nesneye göre değişir. Yani biz insan için yet tabirini kullandığımız zaman bu anlama gelir. Kedi için kullandığımız zaman ön ayaklar anlamına gelir. Diğer farklı şeyler için kullandığımız zaman başka anlamlara gelir. Tanrı için de diyor yani Allah için de biz yet tabirini kullandığımız zaman ve bu hakikat anlamında Tanrı'ya nispet edilir dediğimiz zaman biz bir insan uzvu olan bu eli kastetmeyiz der. Allah'ın celaline layık onun bir yedi, bir eli olduğunu söyleriz der. Şimdi İbn Teymiye böyle bir açıklama yaptığı için hakikat ve mecazı farklı yorumladığı için İbn Teymiye bu sıfatlar hakiki anlamda Allah'a nispet edilir, Allah için vardır dediği zaman teşbih veya tetsime düşmüyor. Yani o buradan hareketle müşebbihe veya mücessime olmaz. Zaman zaman Kevseri gibi bazı alimler onu teşbih veya tetsimle ifade ederler. Elbette dil açısından baktığımız zaman, akli bazı argümanlardan hareketle baktığımız zaman böyle bir iddiada bulunabilse de ama İbn Teymiye'nin genel kanaatini, usulünü bilenler bileceklerdir ki İbn Teymiye'nin hakikat mecaz ayrımı diğerlerinin hakikat mecaz ayrımından biraz farklıdır. Dolayısıyla İbn Teymiye Allah'ın celaline layık şekilde bunları düşünür. Böyle de değerlendirdiği için yani bir anlamda İbn Teymiye de bunları tercüme etmez veya ne bileyim bizim anladığımız anlamda değil. Yani keyfiyeti meçhul Allah'ın celaline layık şekilde bu ifadelerin Allah'a nispet edileceğini söyler. Tabii ki şari bunu kullandığı için bizim de kullanmamız gerektiğini düşünür ve görüşünü bu şekilde temellendirir. Dolayısıyla İbn Teymiye'nin genel paradigmasını göz önünde bulundurduğumuz zaman hakiki anlamda bu haberler, bu sıfatlar Tanrı'ya nispet edilir dediği zaman o bizim dilcilerin veya kelamcıların anladığı anlamda hakikati kullanmadığı için o hakikatin her nesneye, her zata uygun, onun celaline layık şekilde olduğunu düşündüğü için buradan hareketle onun teşbih veya tetsime düştüğünü iddia etmemiz zordur. Yani dolayısıyla 5. soru da öyle. Selefiler mücessime midir? İbn Teymiye'nin paradigmasını göz önünde bulundurduğumuz zaman Seleflerin mücessime veya müşebbihe olduğunu iddia edemeyiz. Fakat bu selef düşüncesi içinde ve sonrasında da haşviye denilen bazı insanların işte dağın üzerine çıkarsan Allah'a çok daha yakın olursun gibi veya
teşbih, teçsim dediğimiz bazı ifadeler kullanarak selef döneminde de var bunlar. Mesela Mukatil bin Süleyman tefsirde otorite kabul edilse dahi bu anlamda onun da teşbih ve teçsime kaçan pek çok ifadesi olduğunu biliyoruz. Ama İbn Teymiye'nin ortaya koyduğu veya selefin bu anlamda susarak bu konularda yorum yapmadan bir anlamda Allahu alem bi muradihi diyerek takındıkları tavrın teşbih veya teçsimle uzaktan yakından alakasının olmadığını ifade edebiliriz. 6. soru, demokrasi küfür müdür? Bir önceki videomda bunu detaylı ele aldım. En azından kısaca yine ifade edeyim. Şimdi demokrasinin küfür olduğunu iddia eden ve buradan hareketle oy kullananları da tekfir eden, bu demokratik sisteme entegre olan, parti kuran, seçime giren bunların tamamına kafir diyorlar. Temel nedeni de tağut ve benzeri bazı kavramlar. Yani bir önceki videomda da ifade ettiğim üzere tağut kelimesinin selef döneminde pek çok farklı anlamda kullanıldığını biliyoruz. Ama demokrasi anlamında, cumhuriyet anlamında veya sistem anlamında kullanılmadığını kesin şekilde kaniyiz biliyoruz. Çünkü onlar böyle bir sistemi pek bilmiyorlardı. Elbette Yunan filozofları biliyorlardı. Mutezile gibi felsefeyle uğraşan bazı alimler de biliyordu. Ama sahabe dediğimiz veya ehli hadis dediğimiz, bu selef dediğimiz ulema bu tarz metinlere aşina olmadığı için, bu tarz metinleri okumanın dahi meşru olmadığını genelde düşündükleri için onların bunlardan haberdar olmadığını, bu anlamda bir yorum yapmadıklarını ifade edebiliriz. Biliyorsunuz bu Selefiler hızını alamadılar. Seçime girdikleri için Hamas'ı da tekfir ettiler. Sonra İhvan'ı, Nahda hareketini, zaten Türkiye'de de bütün partileri tekfir ediyorlar. Bunlara oy verenlere de kafir diyorlar. Öncelikle bu konuda şunu ifade edeyim. Selef döneminde tağut ve benzeri kavramların bu sistem için kullanıldığına dair elimizde herhangi bir veri yok. Yani farklı yorumlar var. Bu anlamda yorumlanabilecek seleften bazı alimlerin yorumları da var. Yani buradan şunu anlıyoruz, ihtilaflı bir mesele. Genelde tağut kelimesini şeytan olarak yorumlamış. Bazıları put, bazıları kahin, sihirbaz, bazıları ise işte kendi indinde bir eser yazarak sanki Allah'ın kitabıymış gibi insanlara uygulayan kişileri kastetmişler. Bütün bu yorumlar var diyelim. Ama büyük oranda şeytanı kastettiklerine dair rivayetlerde en azından bu ifadeleri buluyoruz. Yani bu yoruma açık bir alan. Siz yoruma açık, sizin kendi düşüncenizi doğrudan destekleyen, bak doğrudan diyorum, yorum veya tevil yaparak değil. Yani şimdi bunu şu anlamda kullanıyorum. Kur'an'da şarap haramdır, sarhoş edici olduğu için dediği zaman biz vodka ve benzeri şeylerin dahi haram olduğunu ortaya koyabilmek için kıyas yapıyoruz. Şimdi siz de doğrudan demokrasi, cumhuriyeti kastederek bir ifadeyi selef döneminde tespit etmeniz zor. Ama diyelim ki bazı yorumlar var. Siz de o yorumları merkeze aldınız, kendinize inanç esası yaptınız. Yani birilerinin yorumlarını inanç esası yaptınız, sonra oradan hareketle tekfir ettiniz. Yani halbuki selefin bu konuda bir icma, bir ittifakı olsaydı hadi bir yere kadar kabul edebilirdik. Zaten ihtilaflı bir meselede. Sizin bunu akide meselesi haline getirmeniz, birilerini tekfir etmeniz hakikaten usul açısından ne tutarlı olur ne de sağlıklı olur. Yine bu tağutla ilintili olarak bir önceki videomda da temas etmiştim. Tabi burada sorular zaman zaman iç içe giriyor. Şimdi mesela 8. soru olarak da bunu ifade edebiliriz. Çünkü bir önceki soru 6 ile 7 iç içe. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir midir? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ şeklinde ayetler var. Şimdi bu ayetleri Selefiler sıkça kullanıyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme. Şimdi öncelikle literal olarak bu ayeti ele alalım. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Men mevsul edatı olduğu için umum ifade eder. Her kim lem yahkum hükmetmezse وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğiyle. Şimdi her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, çok genel, umum bildiren bir lafız. Öncelikle bu umum bildiren bir lafız, umum bildiren lafızların anlama, hükme delaleti alimlerin büyük çoğunluğuna göre, sizin selef dediğiniz ulemanın da büyük çoğunluğuna göre zanni bilgi ifade eder. Umum lafızların
ayetlerin, hadislerin kesin bilgi ifade ettiğini Mutezile iddia ediyor veya hariciler iddia ediyor. Yani Selef, Eş'ariler, Maturidiler bunların büyük çoğunluğu zaten bunun zanni bilgi ifade ettiğini söylüyorlar. Bir kez zanni bilgi ifade eden bir lafızdan hareketle akide oluşturabilir misiniz? El cevap oluşturamazsınız. Kusura bakmayın yani. Siz zanni bir bilgiden nasıl kesin bir akide oluşturacaksınız? Bunun en azından usul açısından mümkün olmadığını ifade edelim. Çünkü bir meselenin akide meselesi olabilmesi için kesin bilgi ifade etmesi lazım. Onun için bilginin mütevatir şekilde aktarılması, delaletinin de bu anlamda kesin olması gerekir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler şeklindeki ayeti biraz düşünmemiz, incelememiz gerekir. Bunları gelişigüzel kullandığınız zaman doğrusu ne meramınızı ifade ediyorsunuz ne size gelen itirazlara cevap vermiş oluyorsunuz. Şimdi diyelim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen. Buradaki temel soru şu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ kelimesinin anlamı ne? Şimdi İbn Abbas gibi pek çok sahabe ve tabiinden alimler وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ demek yani Allah'ın indirdiğini inkar eden yani men cehade derler. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kelimenin anlamını Allah'ın indirdiğini inkar eden. Şimdi hükmetmeyen başka bir şey, inkar eden başka bir şey. Bu ikisinin arasında ciddi bir ayrım var. Yani bir insan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyebilir ama inanıyordur ona. Ama İbn Abbas'ın dediğine göre bu ayetin anlamı Allah'ın indirdiğini inkar eden demektir. Bir kez lem yahkum kelimesinin anlamının tam ne olduğu netleşmedi. İkincisi men zaten mevsul edat olduğu için umum ifade ediyordu. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen. Buradan şunu mu diyeceğiz? Allah'ın indirdiği tek bir hükmü mü? Tamamını mı? Çünkü bütün bunlar tartışılmış. Bunları gelişigüzel kullanamazsınız. Yani bir tanesini mi, tamamını mı, büyük çoğunluğunu mu? Bütün bunları Selef döneminde de tartışmışlar. İbn Abbas ve benzeri bazı alimler bir kez bu ayetin anlamı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen değil de Allah'ın indirdiğini inkar eden der. Sonra yine tabiinden bazı alimler derler ki buradaki ifadede kastedilen hâdâ küfrun dûnel küfür. Bizim anladığımız anlamda bu küfür değildir. Burada kastedilen nankörlüktür. Sonra aynı şekilde lem yakum bime enzelallah Allah'ın hükümlerinin tamamını inkar edenler diyen var. Ya bütün bunlar tartışılmış. Sanki bunlar hiç tartışılmamış gibi bu ayeti okumak doğru değil. Yani men mevsul edatı olduğu için umum ifade eder. Lem yahkum buradaki lem yahkumun anlamı hükmetmek yani uygulamak mı yoksa inanç anlamında inkar etmek mi? Bu da tartışılmış. Bime enzelallah dediğimiz zaman Allah'ın hükümlerinden birini mi tamamını mı? Selef bunu tartışmış. Bir önceki videomda bunlara atıfta bulunmuştum. Sonra da buradaki kafir kelimesi bizim anladığımız anlamda kafirlik anlamında mı yoksa nankörlük yani nimeti küfür anlamında, nankörlük anlamında mı? Bu iki anlamda Selef döneminde tartışılmış. Yani kabaca bunu şöyle özetleyebiliriz. Alimlerin büyük çoğunluğu bir Allah'ın indirdiği bir hükmüyle hükmetmeyenin kafir olmadığı kanaatine. Buna kafir denmez. Bu ancak haricilerin kanaati. Bir önceki videomda da Razi'nin tefsirinden bazı pasajlar okumuştum. Bunların genel kanaati amel yani amel dediğiniz şey günah işlemenin küfrü gerektirmeyeceği kanaatindedir. Şimdi amel küfrü gerektirmeyeceği için hükmetmemek de küfrü gerektirmez. Dolayısıyla İbn Abbas buradaki lem yahkumu nasıl ifade ediyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen değil de Allah'ın indirdiğini inkar eden. Veya bazı alimler Allah'ın indirdiği bütün hükümleri inkar eden veya hükmetmeyenler derler. Veya bazı alimler de buradaki küfürden kastedilen nankörlüktür. Yoksa insanı dinden çıkaran küfür kastedilmez. Ya bütün bunlar Selef döneminde tartışılmış. Ben de bir önceki videomda detaylı bu alıntılara. Selefler alıntıyı sevdiği için doğrudan alıntılara yer vermiştim. Bunlar hep tartışılmış. Bu kadar zanni bilginin olduğu bir ayetten hareketle siz inanç esası oluşturabilir misiniz? Buradan hareketle milleti tekfir edebilir misiniz? Bakın İbn Abbas da yapmaz. Onun öğrencilerinden İkrime olsun, Ata olsun yani farklı tabiinden de pek çok alimin görüşüne bir önceki videomda temas etmiştim. Bunların hiçbirisinin düşündüğünüz anlamda bu ayeti yorumlamıyor. Hani selef sizin için kutsaldı? Hani selefin söyledikleri
Sizin için bağlayıcıydı. Ama siz sonra modern dönemde tağut ve benzeri kavramları ele alan bazı araştırmacıların iddialarını alıyorsunuz. Zaman zaman bende de yorumlar şeyinde sabah bir kalkıyorum 10 tane yorum var. Ayetler, hadisler veya bu ilgili kendi düşüncelerini destekleyen insanların fikirlerini var. Ya ben meseleyi usul, metodoloji bağlamında inceliyorum. Ahmet şunu demiş, Mehmet şunu demiş. Zaman zaman ilzam ettirmek için sizin düşüncenizden hareketle bazı iddialarda elbette bulunuyorum. Ama benim temel esasım şu. Zanni bilgi, bu tabii ki sadece bana ait değil, yani aklı olan bütün teologların veya kelamcıların veya bu alanda akıl yürütenlerin, yani zanni bir şeyden hareketle siz kesin bir inanç oluşturamazsınız. Kesin inanç oluşturamadığınız için de zanni bir bilgiden hareketle insanları tekfir edemezsiniz diyelim. Tabii yine bu Selefilerin düşüncesini anlamak için Ömer bin Abdülaziz ve oğlu arasında cereyan eden bir anekdota temas etmek istiyorum. Bunlar aynen Ömer bin Abdülaziz'in çocuğuna benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in oğlu da ona şöyle ifade etmişti. Babacığım, ya bakıyorum, kendisi tabii ki önemli bir siyasetçi, halife 2,5 yıl kadar hilafette de bulunmuş. Hem müştehit hem alim, önemli bir şahsiyet. Baba diyor, yani Allah'ın bazı hükümleri uygulanmıyor ama sen bunları bir türlü hemen uygulamaya sokmuyorsun. Ben senin yerinde olsaydım diyor, beni tencerelerde, kazanlarda kaynatsalardı. Kim ne derse desin onların hiçbir kınamasına dikkat etmeden, umursamadan der. Bütün bu hükümleri olduğu gibi uygulardı. Şimdi öncelikle bu anekdottan şunu anlıyoruz. Demek ki o gün, yani Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti döneminde, yani henüz sahabilerin yaşadığı dönemde bazı hükümler uygulanmıyordu. Ve bunlar halife olmaya devam ediyorlardı. Bunu öğreniyoruz. Yani muhtemelen bu hükümlerin uygulanmaması ondan önceydi. Çünkü Ömer bin Abdülaziz bu konularda çok hassas olan, müştehit diyebileceğimiz bir halifeydi. Ömer bin Abdülaziz ise daha üstten, yani bir anlamda Selefi gençliğe de hitap ederek, ya tabii ironi olarak teşbih ederek bu cümleyi kullanıyorum. Oğlum diyor, Allah dahi şarabı ancak üçüncüde yasakladı. Ben de senin gibi acele eder hemen bu hükümleri uygulamaya çalışırsam fitne olur diyor. Kargaşa olur, sıkıntılar olur. Yani bir anlamda oğluna ne yapıyor? Tavsiyede bulunuyor. Yani bu anekdotun, ben özellikle bütün seleflerin bu anekdot üzerinde düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bunun da ötesinde diyelim ki siz bu sistem veya sistem derken de sadece demokrasiyi kullanmıyoruz. Çünkü demokrasi yeni bir şey. Yani tarih boyunca bu tağut kelimesi vardı. Siz burada diyelim ki devlet başkanı veya hüküm veren mercileri kastediyorsunuz. Şimdi Yezid'in veya Muaviye'nin riyaseti dönemindeki o hilafeti veya devlet başkanlığını düşünelim. Muaviye'nin Allah'ın hükümlerine uygun olmayan pek çok hükmü uygulaması var. Aynı şekilde Yezid'in, ki Teftezani gibi alimler lanet dahi edilebilecek tarzda çok kötü olduğunu ifade ederler. Bunun da İslam hukukuna uygun olmayan, Allah'ın indirdiği hükümlere uygun olmayan pek çok uygulaması olduğunu biliyoruz. Yani kasten mümin öldürmekten tutun da pek çok uygulaması var. Şimdi öncelikle size göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için Yezid'in kafir olması lazım. İkinci, burada durmuyorsunuz çünkü. Siz diyorsunuz ki bu kez onları destekleyen, yani oy veren. Tabii eski dönemde oy verme yoktu, biat vardı. O zaman sahabiler içinde Yezid'e biat edenler çok, zaten o gün yaşayanların çoğu zaten biat ediyor. Şimdi Yezid'e biat edenler, o zaman Yezid Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için kafir oldu. Ona biat edenlerin tamamı da kafir mi olmuş oldu? Yani siz sahabileri de tekfir mi edeceksiniz? Hani size göre bunlar en kutsal nesildi? Şimdi bir paradigma oluşturuyorsunuz. Bu paradigmanızı sağlam bir zemine oturtmanız lazım. Siz eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyene kafir diyorsanız, oy veya biat veya benzeri nedenlerden ötürü onu destekleyene de kafir diyorsanız, tamamının kafir olması gerekir. Bunu günümüzde Suud Krallığı veya farklı krallıkları da ifade ederek diyebiliriz. Şimdi bu ülkelerde bir kral var. Bu krallar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor, değil mi? Bir sürü problemleri var. Şimdi bunlara biat eden sizin Şeyhülislam dediğiniz veya o bölgenin müftüleri dediğiniz İbni Bazlar, İbni Useyminler ve benzeri, sizin için otorite kabul edilen bu insanlar diyelim ki bir krala biat etti.
Kral da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği için kafir. Bu da ona biat ettiği için bütün bu selef uleması içinde onlara biat edenlerin tamamına kafir mi diyeceksiniz? Yani hakikaten bir cümle kullandığınız zaman bunun getirisi nedir, götürüsü nedir? Bunun çok iyi düşünülmesi, iyi şekilde analiz edilmesi gerekir. 9. Zan ifade eden ayet veya hadislerden hareketle inanç esası oluşturulabilir mi? Ben bu soruyu aslında pek çok yerde cevap verdim. Aklı başında usul bilen, metodoloji bilen hiç kimse zanni bilgi ifade eden ayet veya hadislerden hareketle inanç esası oluşturulamayacağını bilir yani. Yani aklı başında herkes zanni bilgiden hareketle kesin olması gereken inancın oluşamayacağını, böyle bir şeyin ilmi anlamda doğru olmadığını bilir. Dolayısıyla zanni bilgi ifade eden ayet veya hadislerden hareketle Selefiler bunu sık sık yapıyorlar. Buradan hareketle inanç esası oluşturmak usul açısından, metodoloji açısından doğru değildir. Şimdi Selefiler ve tekfir zaman zaman yok biz tekfirci değiliz diyorlar da biraz önce ifade ettiğim gibi sisteme üye olan Hamas olsun, İhvan olsun, Nahda olsun, Türkiye'deki partiler olsun bunların tamamına kafir diyorlar zaten. Bunlara oy veren, destekleyenlere de bunlar kafir diyor. Bunların bazı videoları var. Mazeret ne olursa olsun hiçbir mazeret kabul edilmeksizin tamamı dinden çıkar, işte kafir olur, müşrik olur, mürted olur derler. Evet, ilginç, hakikaten ilginç. Yani sonra tekfir etmiyoruz demenizin bir anlamı yok. Siz kendiniz gibi düşünmeyen neredeyse bütün Müslümanlara kafir diyorsunuz. Yani bunu en azından dürüstlükle, samimiyetle kabul etmeniz gerekir. Sizin derslerinizi takip eden insanlar da her zaman bunu sizden duyuyorlar aslında. Sosyal medyada belki de bazı şeylerden çekinerek yuvarlayabilirsiniz ama en azından size yakın olan gençler devamlı sizin lisanınızdan bu cümleleri duyuyorlar ve işitiyorlar. 11. soru İbn Teymiye'ye nasıl bakacağız? Tabii ki burada ben kendi şahsi kanaatimi ifade edeyim. İbn Teymiye hakikaten büyük bir alim. Ben de çok istifade ettiğim, alanında otorite kabul edilen büyük bir dahi diyebiliriz. Ki onun için min eskiyâil umme ifadesi dahi kullanılır. Hakikaten çok zeki, hafızası güçlü bir alim. Ama bununla beraber İbn Teymiye'nin düşünme biçimi, onun inanç anlamında akıl yürütme biçimi benim düşünceme uymuyor. Yani İbn Teymiye her konuyu aşağı yukarı ayet veya hadislerden hareketle tespit etmeye çalışıyor. Bir örnek vereyim. Yani İbn Teymiye dünya yuvarlak mıdır sorusuna dahi ayetlerden, hadislerden hareketle temellendirmeye çalışıyor. Yani bu ayet ve hadislerin konusu değil veya ayet ve hadislerden hareket ederseniz düz olduğunu iddia eden de çok insan var. Çünkü o ayet ve hadislerin muradı, meramı bu değil zaten. Ben bu bakış açısını doğru bulmuyorum. İkincisi İbn Teymiye kendi doğrularını mutlaklaştırır. Yani bir konuda kesin bir doğru söylediği zaman herkesin ona inanması gerektiği şeklinde biraz sert mizaçlı biri. Bu da muhtemelen Kürt olmasından kaynaklanıyor. Yani Kürt olmalı, Harran, Urfalıdır kendisi aslen, Şam'da büyümüş olsa dahi. Çok aşırı tepki verir. Böyle bir özelliği var. Bunu her konuda yapar. Yani la tuşaddur rihal illa ile selaseti mesajda hadisinde de yapar. Yani tabii ki bu hadisi uzun uzun işlemek istemiyorum da yani hadisin literal anlamı şu. Yolculuk ancak 3 mescide yapılır. Şimdi bu Hazreti Peygamber'den aktarılan bir rivayet. Amelle ilgili bir konu diyelim. Şimdi bunun tamamına artık kabir ziyareti dahil olmak üzere her şey haram diyor. Halbuki literal bakarsanız 3 mescit haricinde yolculuk yapılmaz. Şimdi basit anlamda sorayım. 3 mescidin haricinde biz yolculuk yapmaz mıyız? Pek çok yere yolculuk yaparız. Bazen tarihi eserler için, bazen bir sanat için, bazen ilim için, bazen başka şeyler için. Ama literal olarak bu hadise baktığınız zaman 3 mescit hariç hiçbir yere yolculuk yapılmayacağı ifade ediyor. Tabii ki İbn Teymiye de böyle düşünmüyor. İbn Teymiye bunu kendince biraz sınırlandırıyor. Ama sınırlandırırken de işte belli şeyleri istisna ediyor. Şimdi bir dakika bir insan şöyle bir cümle kullansa. Şu 3 mescit veya pardon şu 3 şehir haricinde yolculuk yapılmaz. Yolculuk yapmaya değmez dersek neyi kastediyoruz?
Genelde şunu kastederiz. Yani bu 3 şehrin çok önemli, mübarek, güzel, sanatsal, mimari anlamında iyi olduğunu ifade ederiz, değil mi? Hazreti Peygamber'in bu ifadesi de muhtemelen bu 3 mescidin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani bir adam şeddur rihal yapacaksa, yani bir mescid için yolculuk yapacaksa hakikaten en anlamlısı bu 3 tanedir anlamında muhtemelen kullandığı bir ifade. Ama İbn Teymiye buralardan inanılmaz tartışmalar, kargaşalar çıkarır. Yani halbuki selefe gittiği zaman kendi görüşünü destekleyen elbette bazı rivayetler bulabilir ama şu anlamda kabir ziyareti tamamen işte kabir ziyareti için uzak bir yere gitmek veya bu 3 mescidin haricinde başka bir mescid için uzak bir yere gitmenin haram olduğunu, yani istisna birkaç kişiye nispet edebilir ama selefin bu anlamda bir icmaından, cumhurunun bu kanaatte olduğunu söylemek pek mümkün değil. Yani bu bir tavırdır. Kendi kanaatini mutlaklaştırıp, kendi kanaatini herkesin kabul etmesi için zorla empoze etmenin doğru olduğu kanaatinde değil. Yani aynı şekilde mesela yine İbn Teymiye'de cehennemin ebediliği ile ilgili mesela bazı görüşleri var. Bu İbnül Kayyim'de çok daha berrak açıkça yer alır. Halbuki cehennemin ebediliği ile ilgili baktığınız zaman yaygın kanaat ortada. Onlar bazı rivayetler, hadislerin literal anlamından hareketle kendi görüşlerini temellendirmeye çalışıyorlar. Ama diğer kanaatin, selefin büyük kanaati en azından görüşü olduğunu biliyoruz. Burada da mesela İbnül Kayyim en azından bu konuyu doğrudan çok ele aldığı için, o da dediğim gibi İbn Teymiye'nin kopyası zaten. Dolayısıyla İbnül Kayyim'in daha hararetli, kendi hocasından da alıntı yaparak bu meseleyi işlediğini biliyoruz. Yani bunların genel tavrı bu. Zaman zaman yanlış dahi olsa veya zayıf bir görüş dahi olsa onu mutlaklaştırıp herkesin o görüşü kabul etmesi gerektiğini bir anlamda empoze ediyorlar, böyle düşünüyorlar diyebilirim. Yani ben İbn Teymiye'yi büyük bir alim kabul etmekle beraber kutsallaştırmıyorum. Özellikle usul ve metodoloji anlamında takındığı tavrın kendi mizacıma, ilmi düşünceme uygun olmadığını ifade edebilirim. Şimdi Allah için el, yüz, yani yed, vecih, ayın ve benzeri pek çok ifade kullanılıyor. Şimdi bununla ilgili daha önceden de ifade ettim ama yine bir soru olarak buna temas etmiş olayım. Şimdi selef bu konularda susmuş, yorum yapmamış. Kelamcılar ise tevil etmişler ama ikisinin ortak paydası bizim anladığımız anlamda, kendimiz için kullandığımız zaman bu lafızları, orada anladığımız anlamın Tanrı'ya, Allah'a nispet edilmeyeceği hususunda hemfikirdirler. Yani aralarında aslında ciddi bir fark yok. Selefiler bunu çok ideolojik, sanki kelamcıların iddiası %100 yanlışmış gibi lanse ettikleri için ortada bir problem çıkıyor. İki farklı yaklaşım, iki yaklaşımdan hangisini savunursanız savunun bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Selefiler bunu tartışarak, polemik konusu yaparak, münazaralarda bir anlamda dile getirerek selefin yaptığının ötesine taşımaya çalışıyorlar. Ona da dikkat çekmemizde yarar var. Çünkü bir de zaman zaman bunları Türkçe'ye de tercüme ediyorlar. Halbuki kullandığınız o Türkçe tercümeler şari tarafından kullanılan kelimeler değil. Onların Türkçe karşılığıdır. Şari'nin halbuki o kelimelerden tam neyi murad ettiğini bilmiyoruz. Yani keyfiyetini en azından bilmiyoruz. Şimdi bütün bu ifadeleri Razi'nin bir açıklaması var. Halkul Kur'an Risalesi'nde. Benim için de çok güzel istifade ettiğim bir açıklama. Diyor ki Tanrı diyor bize kendi dünyamızdan hareketle hitap eder. Yani zaman zaman arştan bahseder, tahttan bahseder, kürsüden, yüksekten, şundan bundan bahseder. Sonra gelir, gider, çıkar, iner, sevinir, lanet eder, unutur. Ya benzeri pek çok ifade var. Yani bunların tamamını tabii ki biz Allah için kullanamayız. Bu ifadeleri Tanrı veya Allah niçin kullandı sorusuna Razi'nin güzel bir cümlesi var. Daha önce de yine bir ilahiyat profesörü ya Allah devamlı bunlardan bahsediyor. Velid bin Mughire aşağı yukarı gibi ifadeler kullanıyor. İşte Razi bütün bunlara bir cevap veriyor aslında. Diyor ki
Allah bizim dünyamızdan, bizim düşüncemizden, bizim dilimizden, bizim hayatımızdan, bizim bildiğimiz şeyleri örnek vererek, o dili kullanarak bize hitap ediyor. Biz yüceliği işte taht gibi, kürsü gibi, bir kral gibi zihnimizde nakşettiğimiz için, öyle düşündüğümüz için Tanrı da kendisinden bahsederken bizim dünyamızdan hareketle var. Yoksa biz onun dünyasını, onun zatını asla bilemeyiz. Zaten bunun bilineceğini iddia eden herhangi bir alim de yok. Ne seleften ne haleften. Şimdi 13. olarak yine bu seleflerin çok kullandığı bir yöntem var. Lazimul mezhebi leyse bir mezhebin. Tabii ki videoda uzadığı için çok uzatmak istemiyorum. Biraz hızlı gitmek istiyorum. Şimdi lazimul mezhebi leyse bir mezhebini içtihadi ve zanni alanlarda kullanmak gayet mümkün. Lazimul mezhebi leyse bir mezhebin demek şu. Diyelim ki siz bir ifade kullanıyorsunuz. Siz Allah'a yet kelimesini hakiki anlamda kullandınız. Birileri çıksa desek veya sema tabirini kullandınız. Birisi desek ya siz semada derseniz işte mekan nispet etmiş olursunuz. Cihet nispet etmiş olursunuz derseniz İbn Teymiye bunlara şöyle cevap veriyor ve o düşünce lazimul mezhebi leyse bir mezhebin. Yani ben bu cümleleri kullanıyorum, bu ifadeleri kullanıyorum ama bunların gerektireceği bazı sonuçlar var. O sonuçları kabul ettiğim anlamına gelmez. Şimdi meseleyi çok uzatmadan lazimul mezhebi leyse bir mezhebin her konuda cereyan etmez. Her konuda uygulanabilecek bir prensip değildir. Özellikle akli lüzumda, yani akli olarak bir şey gerektiriyorsa orada lazım da ne olur? Mezhep olur. Yani lazimul mezhebi leyse bir mezhebin diyoruz ama akli konularda lazimul mezhebi mezhep. Şimdi basit bir örnek vereyim. Mesela güneş doğduğu zaman bunun gerektireceği şey nedir? Gündüz olmaklıktır. Şöyle bir cümle kullansam. Güneş doğdu ama gündüzün gerçekleşmesine dair iltizami o hükmü kabul etmiyorum desek doğru olabilir mi? Veya diyelim ki işte demir su şu derecede kaynar veya erir diyelim. Şimdi burada akli bir lüzum varsa, akli lüzumun olduğu yerde lazimul mezhebi leyse bir mezhebin demek sıkıntılıdır. Özellikle Tanrı için kullandığımız bu ifadelerde genelde akli bazı argümanlar var. Yani aklın Tanrı için bunları uygun görmemesi selef döneminde de kabul ediliyor. Onun için susuyorlar zaten. Şimdi aklın egemen veya yani hakim olduğu alanda, yani aklın rolünün olduğu alanlarda diyelim veya akli olarak zorunlu olarak olumsuz bazı şeyleri gerektirmesi durumunda lazimul mezhebi leyse bir mezhebin ifadesini kullanmak sıkıntı olabilir. Daha ihtiyatlı bu ifadeyi kullanmak gerekir. Bu ifadeyi seleflerin kitabından ziyade bazı kelamcıların, dilcilerin en azından kitaplarından hareketle bu anlattığım şeyleri bulabilirsiniz. 14. soru, Selefilik gayrimüslimlere kılıcın haricinde bir şey vaat etmekte midir? Şimdi öncelikle Selefiler kafirlerle veya gayrimüslimlerle, ateistlerle, deistlerle nasıl tartışacaklar? Şimdi akli ilimlere ihtimam göstermiyorlar. Bu gibi konularda akla fazla rol vermiyorlar. Onlarla nasıl tartışacaklardır? Akli ilimlerde uzman olmadığınız zaman, akla yeterince değer vermediğiniz zaman, Müslüman olmayan bir insana sadece kılıçtan başka, yani ölümden başka bir şey vaat edemezsiniz. Onun için kelamcılar ortaya çıkmış ve gayrimüslimlerle büyük oranda kelamcılar tartışmış. Hristiyanlarla, Yahudilerle. Tabii ki diyebilirsiniz ki ya, Hazreti Peygamber ayet okuyordu. Şimdi o Allah'la konuştuğunu düşündüğü için, öyle bir misyon yüklendiği için ayet okuyabilir de biz şimdi oturduğumuz zaman birbirimizle konuşmamız lazım. Biz Allah'ın ispatı hususunda dahi akla başvurmazsak neyle ispat edeceğiz? Biz vahyi neyle temellendireceğiz? Biz nübüvveti neyle temellendireceğiz? Gayrimüslimlere veya bunları kabul etmeyenlere ayet ve hadis okuyarak mı? Yani bu hakikaten garip bir yöntem olur. Herkes size güler, yani böyle ümmeti Müslümanları böyle komik bir duruma düşürmemek gerekir. 15. soruya da cevap vermiş oldum. Yani aklı dışlayan selefiler Allah'ın varlığı ve nübüvvet gibi konuları nasıl tespit edecekler? Elbette bazı ayetlerden hareket edebilirsiniz ama ayet okuyamazsınız. Orada o ayetlerdeki yöntem akli yöntemlerdir. Ayetler de bunlara sadece temas etmiştir. 16. soru, geçmiş dönemde akli ilimlerde uzman selefiler var mıdır?
Maalesef yoktur. Akli ilimlerde uzman olanlar kelamcılardır. Yani felsefeyi, mantığı çok iyi bilenler. İbn Teymiye elbette bunları öğrenmiş, eğitimini görmüş ama o da eleştirmek için bunları öğrenmiş. Bunların akli ilimlerde uzman olduğunu söylemek zor. Daha önce İbn Teymiye'nin dünyanın yuvarlak oluşunu da ayet veya hadislerden hareketle tespit etmeye çalıştığını ifade etmişti. Şimdi bu selefilik düşüncesini anlamanız için bir örnek vermek istiyorum. 20. asrın seleflerin en önde gelen alimlerinden işte İbn Baz ve İbn Useymin adında iki zat var. Bunlar selefi düşüncenin en azından 20. asırda Elbani ile de beraber diyelim en önemli figürleridir. Şimdi bunların bakış açısını anlamanız için sadece örnek vermek istiyorum. Hem İbn Useymin hem İbn Baz'ın işte dünyanın dönmediğine, döndüğü zaman kafir olacağına dair bazı bilgiler medyada yer almıştı. Sonra her ikisi de buna cevap verdi. Hayır dediler. Biz bunları inkar edenlere kafir demiyoruz. Fakat biz dünyanın döndüğünü düşünmüyoruz. İnanmıyoruz. Gerekçe çünkü Kur'an veya sünnette buna dair bir bilgi bulamıyoruz. Şimdi aslında tam kelamcıyla selefinin veya selefi düşünceye sahip olanların durumu bu. Yani şimdi burada iyi anlamanız lazım. Ya bu adam bilimsel verilere başvurarak bu konunun dini bir konu olmadığı, bilimsel bir konu olduğu. Dolayısıyla bilimsel verilere bilmiyorlar mıydı? Bunlar hepsi biliyor, eğitim görmüş, bunlardan haberdarlar. Ama düşünce biçimi şöyle. Yani ben ayet hadislere bakarım. Dünyanın dönüp dönmediğini diyelim ki oralardan hareketle tespit ederim. Eğer buralarda buna dair bir bilgi bulmuyorsam dünyanın döndüğünü kabul etmiyorum ve buna inanmıyorum diyorlar. İşte bu kimseler geliyorlar, kelamcılar başta olmak üzere akli ilimlerde uzman olan, hakikaten dine büyük hizmet etmiş o kelamcılara kafir diyorlar veya müşrik diyorlar. Zaman zaman görüyorum Karadavi başta olmak üzere hakikaten alim olan insanlara da bu ifadeleri kullanmaktan utanmıyorlar, hicap duymuyorlar. Yine örnek olarak hani selefi düşünce tam nedir? Mesela Elbani'de de görüyoruz. Şimdi diyelim ki bir rivayette Hazreti Peygamber gece 11 veya 13 rekat namaz kıldı diyelim. Böyle bir rivayet var. Elbani'nin kafası şöyle çalışıyor. Bunun üstünde nafile namaz kılmak bidattır. Ya bir insan istediği kadar Allah'a ibadet edebilir, nafile ibadet. Yani şimdi farzlar var, sünnetler Hazreti Peygamber'in yaptıkları var ama bunların dışında insan istediği kadar Allah'a ibadet edebilir. Allah da Kur'an'da pek çok ayette işte kıyamda, her halükarda yani her durumda Allah'ı anın diyor. Neden tutmayalım? Bu oruçla da ilgili. Hazreti Peygamber belli günler oruç tuttu diyelim. Ben farklı diyelim ki oruç tutamaz mıyım? Daha fazla oruç tutamaz mıyım? Ya bu onların işte bakış açısı. Hazreti Peygamber bunu yaptı. Bizden şunu bekliyorlar. Nofos buzdolabına bu hayatı koyalım. Biz de robot gibi sadece bu hayatı yaşayalım. Ama öyle insanlar değiliz. Bazı insan 3 gün peş peşe oruç tutar, bazısı 10 gün, bazısı farklı bir günde, bazısı gece kalkar 20 rekat kılar, bazısı 50 rekat kılar. Ya diyelim ki Hazreti Peygamber şu sureleri okudu. Sadece onları mı okuyabiliriz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama bunların bakış açısı bu. Yani bu selefi düşünceyi anlamanız için Elbani gibi, İbn Useymin gibi, İbn Baz gibi alimlerden alıntı yapıyorum. Çünkü bunlar 20. asırda bunların en büyük temsilcileri. Yine aynı şekilde mesela Elbani'de şey görürüz. Hazreti Peygamber kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetevaddau bil muddi ve yaktasilu bis sa'i. Şimdi Hazreti Peygamber bir mutlan abdest alır, işte bir sağlan da gusül alırdı. Bundan fazlası olmaz diyor. Ya bu Hazreti Peygamber su yok, şu yok, bu yok. Yani yaptığı bir şey ama kafa böyle çalışıyor. Bir rivayet gördü ya, bu rivayette de zorunluluk ifade etmiyor. Ama bunların bakış açısı, düşünce biçimi böyle olduğu için böyle bazen absürt sonuçlara ulaşabiliyorlar. Yani bu selefilerin yine 18. soru ya bidatla ilgili zaten. Şu bidat, şu bidat. Yani öncelikle şunu ifade edeyim. Bidat kavramı selefte de sonrasında da farklı pek çok anlamda kullanılmış. Hazreti Peygamber bir hadiste küllü bid'atin dalale ve küllü dalale ifadesini kullanmış ama bu bidat nedir? Buna dair onlarca tanım bulabilirsiniz. Yani şimdi bu rivayeti okumanız bir anlam ifade etmiyor. Muhtemelen bu videodan sonra da Selefiler bana bol bol rivayet ayet gönderecekler. Şimdi bidat nedir?
Mesela Hazreti Ömer de teravihin cemaatle kılınmasını emrettiği zaman bunu tavsiye edince görüyor. Ve ni'metil bid'atu hiye der mesela. Bu ne güzel bir bidattır der. Şimdi buradaki bidata Hazreti Ömer olumsuz bir anlam mı yükler? Şimdi Hazreti Peygamber'in hadiste o bidat dediği onu farklı tanımlamanız lazım. Bidat bir kelimedir, Arapça bir ifadedir. Bu pek çok anlamda kullanılır. Şimdi dolayısıyla her bidat haram. Mesela adam diyor ki mevlid haram. Ya niye haram? Hazreti Peygamber yapmadı onun için bidat. Ya Hazreti Peygamber ne yapıyorsa illa onu mu yapmalıyız? Elbette dinin temel esasları hususunda kabul ediyorum da. Yani bir adam otursa istediği kadar salavat çekse, Hazreti Peygamberle ilgili şiirler yazsa, bu şiirleri okusa, buna dair de bir video çektim bakabilirsiniz Mevlid'le ilgili. Ya buna neden haram diyelim? Ama dediğim gibi bu bakış açısı bir düşünce. Aslında ben bu videoyu da ondan dolayı çektim. Bir bütün olarak selefilik, selefi düşünce tam nedir? Bunun kodlarını ortaya koymamız gerekir. Yoksa ben bireysel olarak Ahmet Mehmet'ten bahsetmiyorum. Bu videoda da dikkat ederseniz ben Türkiye'de veya başka yerlerde belli bir insanla veya belli topluluklarla polemiğe girmek için onların isimlerini veya cemaat isimlerini kullanarak bir cümle kullanmamaya özellikle önem veriyorum. Benim burada vurgulamak istediğim Selefiye diye bir düşünce var. Bu Selefilik küfür veya şirk değil, mücessime veya müşebbihe de değil ama yanlış olduğunu vurgulama anlamında, kendi düşünceme ters olduğunu ifade etme anlamında bu videoyu çekiyorum sadece. Evet, şimdi bu Selefiler tabii ki her şey bidat diyorlar. Burada mesela şu örnek de verilebilir. Biliyorsunuz ilk usulü fıkıh metnini Şafii yazdı. Şafii iyi bir fakihtir. Ama onun hocası, hadis rivayet anlamında hocası Abdurrahman bin Mehdi. Abdurrahman bin Mehdi Malik'in de öğrencisidir. İmam Malik vefat ettikten sonra memleketi olan Basra'ya gider. Basra Mutezile'nin egemen olduğu, fazla olduğu bir bölge. Tabii ki Abdurrahman bin Mehdi Mutezile ile hadis ehli olduğu için Mutezile ile bu konuları tartışamaz. Yani Mutezile hem felsefi hem akli ilimlerde uzman oldukları için her türlü argüman öne sürüyorlar. Muhtemelen Abdurrahman bin Mehdi işte mahcup olmamak için bunlarla nasıl tartışacağını da bilmediği için Şafii'ye bir mektup gönderir. Der ki işte bu am lafızlar, has lafızlar, nasih mansuh yani usul anlamında, lafızlar delalet anlamında bir metodoloji anlamında sünnetin hücciyetini de Şafii çok ele aldığı için muhtemelen o tarz hücciyet anlamında, usul anlamında Şafii'den yardım talep eder. Şafii de Er-Risale dediğimiz ilk fıkıh usulü eserini yazar. Şafii şöyle deseydi ya bu alanla ilgili benden önce kimse bu işleri incelemedi, ele almadı, bidattır ben de ele almayayım deseydi garip olurdu değil mi? Ama bu düşünce Selefi düşüncede var. Mesela Ahmet bin Hanbel kendisi Şafii öğrencilik yapmış, Ebu Yusuf öğrencilik yapmış. Üç mezhep imamından sonra gelmesine rağmen Ahmet bin Hanbel fıkıh eseri yazmaz. Kendi yorumlarını yazmaz. Fıkıh eseri yazmanın bidat olduğunu, yani haram olduğunu düşünüyor bu zat. Ve bundan dolayı hocası Şafii, Maliki, Ebu Sevri, Ebu Yusuf'u, işte hepsini tenkit ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu bilgileri nereden alıyoruz? Çünkü bu adam kendi cümleleriyle metin yazmıyor. Fıkıh eseri de yazmadı. Zaten bundan ötürü Taberi başta olmak üzere ilk dönem alimler Ahmet bin Hanbel fakih midir değil midir diye tartışmışlar. Ya bu rivayetçi. 40 yıl boyunca rivayet toplamış. Yani 40 yıl boyunca rivayet toplayan bir insanın akli ilimlerde, usulde, fıkıhta uzman olabilir mi? Ya bu adam nakkal. Eczacı gibi düşünün. Şafii bu tabiri çok kullanır. Nahnul atibba ve antum as-sayadile der. Bunu Ahmet bin Hanbel'e kullanır. Zaman zaman hadislerle ilgili ona başvururken. Bu Ahmet bin Hanbel'in yani yine bu Selefi düşüncenin kodlarını anlamanız için bu örneği veriyorum. Ahmet bin Hanbel büyük bir zat olabilir. Ama düşünce biçimi olarak Şafii, Ebu Hanife, Ebu Savur, Ebu Yusuf gibi bunlar fıkıh eseri yazdığı için kendi yorumlarından müteşekkil ifadeler kullandıkları için ve bunları kaleme döktükleri için bunları bidatla ne yapıyor? İtham ediyor. Ya bu kadar yani. Başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Evet.
Yine aynı Ahmed bin Hanbel'in mesela şöyle ifadeleri var. Biz am nedir, has nedir, mutlak nedir, mukayyet nedir bilmeyiz. Bilmezdik. Ta ki Şafii'yle karşılana kadar. Yani aklı başında bir fakihle karşılaştıkları için bunları öğreniyorlar. Yoksa bunlar 40 yılda, 50 yılda gitseler hadis toplasalar bu teknik meseleler, usul meselelerini bilmiyorlardı. İlk defa Şafii'den öğreniyorlar mesela. Bir fakihten öğreniyorlar. Ki Şafi'den öğrenmelerinin nedeni de Şafi Hicazlı olduğu için şimdi diğerlerine çok başvurmuyorlar. Şafi Hicazlı olduğu için biraz ona karşı sempatileri var. Bir de sünneti savunuyor. Bu anlamda Şafi'den istifade ettiklerini söyleyebiliriz ki bazı akademisyenler ehl-i hadisin sünneti temellendirmek üzere Şafi'den ciddi anlamda etkilendiklerini söylerler. Zaten Şafi'nin Er-Risale veya Cimaül İlim'deki sünnet savunusunu bir kenara koyun. Sonra Bukhari'deki Haber-i Vahid sünnet savunusunu bir kenara koyun. Gülersiniz yani. Yani Şafii çok üst seviyede bunları tartışırken ehl-i hadis işte bazı rivayetleri aktararak bu meseleyi temellendirmeye çalışırlar. Yine ehl-i hadis ve fakih dediğimiz yani akli ilimlerde de uzman olan, bu alanda hikmet, illet, maslahat ve benzeri şeylere de atıfta bulunan insanları mukayese etmek için son bir anekdot daha okumak istiyorum. Bunu Arapça, orijinal şekilde okumak istiyorum. Sübki'nin Tabakat-ı Şafiyesinde yer alan bir bilgi. Diyor ki tabi başka kitaplarda da var da ben doğrudan oradan aldığım için. Hukiye enne Ahmed'e nazara eşşafi'iyye. Diyor aktarıldığına göre Ahmed bin Hanbel Şafii ile tartıştı, münazarada bulundu. Fi terki salatin, namazı terk eden kişi hususunda. Biliyorsunuz men tereke salate mutaammiden fakat kefere. Sahih bir hadistir değil mi bu? Bilerek namazı terk eden kafir olur. Ama aklı başında hiç kimse bu hadisi olduğu gibi kabul etmiyor. Ahmed bin Hanbel hariç. Çünkü dediğim gibi bunlar akli hususlardan ziyade rivayet ve nakli ön plana çıkarıyorlar. Şimdi tam bu hadisin muhtevası hususunda Şafii ve Ahmed bin Hanbel arasında bir tartışma cereyan ediyor. İkisinin de kesin bildiği bir hadis. Hadisi biliyorlar, orada bir problem yok. Ama hadisi nasıl anlayacağız? Fekale lehu eşşafi'iyyu. Şafii ona dedi, ya Ahmed, etekulu innehu yakfur. Bu namazı terk eden insanın kafir olduğunu düşünüyor musun? Buna kail misin? Kale naam. Ahmed bin Hanbel dedi ki evet, bir insan namazı terk ederse kafir olur. Kale, Şafii dedi ki inkâne kafiren febime yuslim. Kafir ise neyle Müslüman olacak? Yani ne yaparsa bu adam Müslüman olur. Namazı terk etti, diyelim ki sana göre kafir oldu. Ne yaparsa Müslüman olur. Kale yekulu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dedi ki kelime-i şehadet getirecek. Ondan sonra Müslüman olacak. Kale Şafii. Şafii de ona diyor ki ferraculu mustedimun lihâzel kavl lem yatrukhu. Bu namazı terk eden adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye zaten devam ediyor. Bunu hiçbir zaman bırakmadı ki. Yeniden bu cümleyi kullanması neden onu Müslüman kılsın diyor. Zaten bunu her daim bu adam buna inanıyor ve kullanıyor. Dolayısıyla yani senin öne sürdüğün argüman yanlış diyor. Bu adam zaten hep bunu söylüyor. Ahmed bin Hanbel buna cevap olarak bu kez diyor ki kâle yuslim o bi en yusalliye. İkinci bir cevap uyduruyor. Namaz kılarsa Müslüman olur. Şafii buna da diyor ki salatul kafiri la tesihhu. Ya bu adam kafirse bunun namazı sahih değil ki. Bu nasıl o namazı kılarak mümin olacaktır? Yine akli argümanlar. Salatul kafiri la tesihhu. Ve la yuhkamu bil İslam biha. Dolayısıyla o adamın Müslüman olduğuna nasıl hükmedeceksin ki? Bu adam kafir, kıldığı namaz da sahih değil. Sen bu namazdan hareketle nasıl o adamın mümin veya Müslüman olduğuna hükmedeceksin? Fenkata Ahmed ve sekete. Bu şekilde tartışma kesildi ve sustu. Şimdi dikkat eder misiniz? Hadisi herkes biliyor. Men terke salate mutaammiden fakat kefere. Ahmed bin Hanbel önce ne yapıyor? Diyor ki evet, bir adam namazı terk ederse kafir olur. Şafii soruyor. Bu adamın sen nasıl tekrar Müslüman olduğuna karar vereceksin? Diyor ki la ilallah Muhammed Resulullah dediği zaman. Zaten bu adam diyor bu cümleyi kullanıyor ki. Tekrar kullanmasının bir anlamı. Bu adam zaten hiçbir zaman bunu inkar etmedi ki. Sıkışınca bu kez diyor ki tekrar namaz kılarsa. Şafii bu kez diyor ki ya bu adam kafir sana göre.
Kafirin namazı da sahih değil. Sahih olmayan bu namazla sen nasıl bir daha bu adamın Müslüman olduğuna karar vereceksin? Yani bu anekdotları şundan dolayı aktarıyorum. Selefiler, kelamcılar, selef bütün ya bu alimlerin tamamı bu rivayetleri, bu hadisleri, bu ayetleri biliyor. Bu ayet veya hadisleri bilmeyenler yok. Bunlar büyük alimler. Önemli olan bunları nasıl yorumlayacağınız. Birileri selef veya selefiler, ya selef derken de aslında bu sıfat konusunda, fıkıh ve benzeri konularda çok demeyeceğim. Yani selefiye desek daha doğru olur. Tabii ki bu selef, selefiye bazen diyorlar ki biz Hazreti Peygamber döneminde beri varız diyorlar. Şimdi burada da bu kavrama bir atıfta bulunayım. Selef başka bir şeydir, selefi başka bir şeydir. Şimdi Ebu Hanife var, Hanefiler var. Şimdi selef bir dönemi ifade eder. Siz sonra gelirsiniz kendinizi o döneme nispet edersiniz. Ebu Hanife denen bir adam vardır. Siz 300 yıl sonra gelirsiniz kendinizi Ebu Hanife nispet edersiniz. Ebu Hanife Hanefi değildir. Sonradan gelenler kendilerine Ebu Hanife nispet ettikleri için onlara Hanefi denir. Selef, selefi değildir. Sonradan gelenler kendilerini selefe nispet ettik. En azından böyle bir iddialar olduğu için onlara selefi denir. Yani selefilik 300 yılından sonra gelip kendilerini ilk döneme nispet edenlerdir. Dolayısıyla bu kavramları da doğru kullanalım. Tabii ki selefilik 300 yılından sonra yani taklit ve benzeri artık insanların kendilerini bir ekole nispet veya bir döneme nispet ettiği dönemden sonra ortaya çıkmış olsa dahi İbn-i Teymiye bunu zirveye taşımış. Sonra günümüzde ise Selefiliğin çok yaygın olmasında ise Muhammed bin Abdülvahhab ve Suud devletinin ittifak kurması, Suud'da ciddi para ve finansın olması ve bu parayı da bütün coğrafyalarda, Müslüman coğrafyada, farklı bölgelerde, ülkelerde ekonomik alanını en azından karşılayarak bu düşüncenin yayılmasını sağlamıştır. Yayılmasına sebebiyet vermiştir. Evet, böylece diyerek biraz uzun da bir video oldu ama en azından seleflerin dile getirdiği temel iddiaların tamamını ele almak, onunla ilgili kendi kanaatimi veya selefin, kelamcıların kanaatinin ne olduğunu ortaya koymak istedim. Bir bütüncül olsun çünkü parça parça ele alınırken selefiyenin tam ne olduğu, ne iddiada bulunduğu netleşmeyebiliyor. Ben bu vesileyle kendi düşüncemi de ifade etmiş oldum. Yani ben genel olarak nasların anlaşılması ve yorumlanmasında. Buna dair tabii müstakil videolarım da var. İllet, hikmetten hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Literal olarak metinlerin okunmasının ne gibi sıkıntılar çıkaracağına bugün işaret ettim. Bu metinler selef döneminde de büyük oranda farklı anlaşılmış. Ayet veya hadislerin büyük oranda zanni bilgi ifade ettiğini, kat'i bilgi ifade eden yerlerde ise icma ve benzeri şeylerle desteklenmesi durumunda. Yani daha güçlü bazı verilerin olması durumunda nadir de olsa bu kat'ilik var. Ama büyük oranda zanni bilgi ifade ettiğini, zannın olduğu yerde inanç esasının oluşamayacağını, inanç esasının ancak icma edilen kesin bilgilerden hareketle oluşan konularda oluşabileceğini ve zanni bilgiden hareketle hem inanç esası oluşturulamayacağını hem insanların asla tekfir edilemeyeceğini ifade etmek üzere bu videoyu da bitiriyorum. Son olarak ister İbn Arabi gibi Sufi olsun, ister Vasıl bin Ata gibi Mutezile olsun, Kadı Abdülcebbar Ebu'l-Hüsn el-Basri gibi Mutezile ekolüne mensup olsun, ister Eş'ari, Gazali, Razi gibi Eş'ari ekolüne mensup olanlar, ister Maturidi, ister İbn Teymiye, İbnül Kayyim, Zehebi, İbn Kesir olsun, bütün bu alimler, ister Farabi, İbn Sina, İbn Rushd gibi alimlerimiz olsun, bunlar tamamı bizim selefimiz, bizim değerlerimizdir. Katılırız, katılmayız ayrı bir konu. Şafii'nin de dediği gibi biz bir kanaate sahip olabiliriz ama bu bize göre doğru, hasmımıza göre yanlış. Yani yanlış ihtimali olan doğru. Hasmımızın iddiasına yanlış deriz ama o da doğru ihtimali olan bir yanlış diye düşünmemiz gerekir. Konulara bu minvalde yaklaşmamız gerekir. Ve bu vesileyle en azından İslam düşüncesine sahip olanların Müslüman cemaatlerinden hangisi olursa olsun hiçbirini tekfir etmemesi gerektiğini, hepsini din veya İslam veya insan bağlamında değerlendirmesi, onlara saygı göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, hepinizi en azından bu uzun video, daha öncekiler biraz daha kısaydı.
İzleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. İlmi anlamda, usul metodoloji anlamında katkı sunabilirsiniz ama böyle tekfir ederek, müşrik diyerek veya ayet veya hadisleri naklederek cevap verirseniz, işte biraz önce Şafii ve Ahmed bin Hanbel'in anekdotunda gördüğümüz gibi bu bilgilerden haberdarız. Sadece kendi içinde tutarlı bir usul ve metodoloji ortaya koymak için bütün bu çaba ve gayretimiz ondan dolayıdır. Bu minvalde katkı sunabilirsiniz. Yoksa ben bir videoda, uzun çektiğim bir videoda zaman zaman küçük hatalar da yapabilirim. Biz insanız çünkü. Ama bir bütüne baktığınız zaman benim burada vurgulamak istediğim bir yöntem, bir usul, bir metodolojidir. Bu metodolojiyi iyi anlamamız lazım. Akıl ve nakil çeliştiği zaman büyük oranda usulcüler aklı merkeze alarak nakli o doğrultuda yorumlamış, tevil etmişlerdir. Ben de böyle bir düşünceye sahibim. Fıkıh, İslam hukuku düşüncesi açısından da maslahat ve makasıtçı bir düşüncenin toplum için daha faydalı olacağı kanaatindeyim. En azından kendimi de birkaç cümleyle tanıtmış oldum. Böylece hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.